Öncelikle ülkemiz dünyadaki hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar insanların birbirine yardımcı. Bu açıdan ülkemiz geneli için bunu söyleyebilirim. Her ne kadar aksini iddia etseler de televizyonlardaki haberler aslında ülkenin çok küçük bir kısmı. Herhangi bir yerde bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman iyi insanlara ülkemizde rahatlıkla karşılaşabiliyorsunuz. Bu açıdan çok kıymetli bir özelliği ülkemizin. İstanbul şehri yaşamak için çok zor bir şehir. Hem ekonomik anlamda hem de koşturma anlamında. Ama yurt dışındaki birçok şeyle karşılaştırdığım zaman İstanbul canlı bir şehir olduğunu görüyorum. Yani burada sıkılmanız mümkün değil. Yapacak her zaman bir şeyler var. 24 saat yaşayan bir şehir olması bence diğer Avrupa ya da Amerika'daki şehirlerden ayıran en büyük özelliği. Çok fazla insan var burada ve çok fazla insanın getirdiği farklı kültürler oluyor. Özellikle biz de yurt dışındaki takımdan arkadaşlarımızla muhabbet ettiğimiz zaman genelde yurt dışında olduğumuz için, yani konumumuz yurt dışı olduğundan dolayı biz ülkemizi tanıtıyoruz ve sözde ilk buradan başlıyoruz genelde. Ne kadar eski bir tarihi olduğundan, tarihle modernliği iç içe barındırdığından vesaire bahsediyoruz. Ondan dolayı özellikle yurt dışındaki bu yarışmaya katılan arkadaşlarımızla da bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya İstanbul benim sevdam. Bunu şöyle özetliyorum kendi hayatımda. İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak ayrı şey. Ben İstanbul'u yaşayanlardanım aslına bakarsan. Dolayısıyla bu ülkede özellikle İstanbul'da aradığım her şeyi bulabiliyorum. Yani teknoloji, doğa, güzelliklerini görmek beni çok daha mutlu ediyor. Ülkemiz zaten dünyanın her yerini gezdiğiniz zaman özlediğiniz coğrafyasıyla, kültürüyle, zenginlikleriyle müthiş güzellikleri barındıran bir ülke. O yüzden bu ülkenin sevdalılarından bir tanesiyim diyebilirim. Türkiye çok da büyülü bir yer bence. Yani burası tarih dolu ve insanlar harika. Burada yaşamaktan mutluyum. Türkiye daha bence diğer tüm gördüğüm ülkelerden biraz daha sıcakkanlı, biraz daha yardımseverli bir yer. İnsanlar bir şekilde daha güzel oluyor burada. Her türlü. Yani o çok seviyorum. İstanbul da Türkiye'nin her güzel şeylerde küçücük bir yere sığıyor. Yani bir şehir seven biri olarak İstanbul benim için mükemmel bir yer. İnsanlar aramızda olmak seviyorum. Kolaylıkla seviyorum. Yani ben de bir yere gideceksem metroyla gitmeyi tercih ediyorum. Büyüdüğüm yerde biz her yere araçla gidiyoruz. O çok sıkıcı oluyor gerçekten yani. İyi yanlar var ama her saniyede odaklaman lazım. Yoksa öleceksin resmen. Her saniye diğerler ne yapacak tahmin etmeye çalışıyorsun kendini korumak için. O hiç bana göre bir iş değil yani. Ben metroda gidiyorum, oturuyorum, sudoku oynuyorum. Rahat rahat yerime ulaşıyorum. Çok güzel oluyor. Hem de biraz spor oluyor. Metro istasyonu gitmek, gelmek vesaire. İstanbul'da çok kolay bir yer. Hem de İstanbul kendisi de inanılmaz çok tarihi dolu. Aslında yakında Çapa'ya taşındım. Surlardan geçiyorum her gün. Çok güzel bir yer. Yani İstanbul düşününce, şimdi ben yatılı okudum, yıllarca yatılı okudum ve hep İstanbul'dan gitmek istemedim. Ankaralıyım aslında. Daha sıcak ve sürekli aktif. İstanbul o yüzden çok güzel. Ama sonra dünyanın diğer yerlerini görünce de kozmopolit, aktif, sürekli kültür sanatla iç içe, aynı zamanda dinamik şehirler var. Londra, New York, hepsi çok güzel. Ama bu biraz daha kültürel işte ev gibi hissettirmesi. Yani çok dinamik bir şehir. Her şeyi çok hızlı bulabiliyorsunuz, erişime çok kolay, her şeye hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Çok da avantaj sağlayan bir şey aslında. İçinde yaşarken pek farkına varmıyorsun ama markete inip bir ekmek alıp gelmek, bunu da 2 dakikada yapabilmek çok keyifli bir şey. Ya da işe gelirken yani 15-20 dakikada işine varabiliyorsam bu çok keyifli bir şey. Kozmopolit ve ulaşılabilir olması her şeyin güzel bir şey. Bir kere İstanbul hem tarihi hem kültürel açıdan çok zengin bir şehir. Yani buradan 1000 yıllar önce bile burada yaşayan insanlar üstüne kurulan imparatorlukların olduğu bir şehir. Bir sürü kültürü birbiri içinde barındırabiliyor ve bir imparatorluk veya şehir yıkıldıktan sonra yerine gelen bu kültürü kaybetmeden
diğerinin yanında yer aldığı için şu ana kadar ulaşabilmiş bir şehir. Bunu şehrin her bölgesinde görebiliriz. Aynı zamanda diğer başka hiçbir şehirde olmayan bir özelliğiyle iki kıtayı birbirine bağlayan bir şehir. Böylece iki farklı kültürü, Doğu kültürüyle Batı kültürünü birbirine bağlayabiliyor bu şekilde. Aynı zamanda işte spor olsun, ne bileyim ekonomik anlamda, ticari anlamda olsun, turistik anlamda olsun bir sürü farklı özelliğiyle diğer şehirlerin çok önünde olan, çok ön plana çıkan bir şehir olduğunu düşünüyorum. İstanbul aslında çok güzel bir şehir. Hani dünyadaki diğer şehirlerle kıyasladığınızda eşsiz olduğunun gerçekten farkına varıyorsunuz. Birçok noktada Türkiye'nin atan kalbi durumunda. Hani sanat konusunda, spor konusunda ve robotik konusunda aslında Türkiye'nin atan kalbi durumunda İstanbul'un. Sanat konusuna gelirsek hani birçok noktada konser alanları, galeriler, yani sanatı deneyimleyebileceğiniz ve sanatçıların kendini ifade edebileceği çok fazla yer var. Bunun dışında spor olarak da aslında çok gelişmiş bir şehir İstanbul. Hani hangi semte giderseniz gidin, bir basketbol sahası, bir futbol sahası, spor yapan insanlar görmeniz mümkün yani. Bunun dışında robotik olarak da aslında İstanbul çok gelişmiş bir şehir. Hani FRC açısından baktığımızda özellikle birçok FRC takımı aslında İstanbul'da yer alıyor. Ve hani 2015'ten beri ülkemizde düzenlenen yarışmalarında kalbi İstanbul diyebiliriz. Hani ilk düzenlenen yarışma İstanbul'da düzenleniyor. O günden bugüne hani Ülker Arena'da yarışmalar düzenleniyor, Volkswagen Arena'da, Sarıyer'de yarışmalar düzenleniyor. Hani şu yılda da 2024 senesinde de 4 farklı bölgesel etkinlik İstanbul'da düzenleniyor. İstanbul'un yani bu konuda robotiğe gerçekten büyük bir ev sahibi olduğunu söyleyebiliriz. FIRST Vakfı aslında FIRST'ün fikri diyelim. 1998'lerde başlıyor Dean Kamen'la birlikte. Onun isteği öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgi duymasını sağlamak. Ama daha ziyade şöyle anlatıyor. Bir basketbolcu bir basketi atabilmek için saatlerce topu sektiriyor, deniyor, tekrar deniyor. Ama bilimsel bir çalışma yaptığınız zaman bu deneyimi ya da işte o basketi atanın adını herkes biliyor. Ama telefonu kim buldu? Buzdolabını kim buldu? Bu o kadar da popüler bir mesele olmuyor. Dolayısıyla çocukların ben o basketbolcu gibi olacağım ya da o futbolcu gibi olacağım ya da ünlü bir artist gibi olacağım. Tabii ki ilgileri varsa olsunlar ama bilim adamı da olacağım ya da ben de bir araştırma ve keşif yapacağımı isteyerek söyleyeceği bir platform oluşturmak istiyordu. Dolayısıyla fikir yani çocuklara bilimle tanıştırıp ilham vermek fikri 1998'lerde başlıyor. 1992'de ilk FRC turnuvasını çok da resmi olmayan yani bir lisede takımlar bir araya gelip yarışıyorlar. Orada 28 takım varmış o günlerde. Sonrasında ise 2004'ler civarında First Lego Vakfı ile işbirliği yapıyor ve küçük yaşta bunu başlatmak için Legolikler başlıyor. Daha sonra da orta yaş seviye öğrencilerine yani FRC çok güzel, çok havalı ama biraz daha endüstriyel boyutlarda robot yaptığınız için erişimi her zaman kolay olmuyor. O malzemeler ve üretim yapmak biraz beceri ve ilgi alaka ve çok fazla emek istiyor. Dolayısıyla daha az çabayla çocukların bilim ve teknolojiye de erişebilmesi için küçük yaştan başlayan programlar serisine FTC'yi de ekliyorlar. Günümüzde de dünyanın her yerinden takımlar hem FIRST'in tüm programları için çeşitli ülkelerden katılımlar oluyor. Türkiye'de takım sayısında 3. sırada, ondan da çok mutluyum. FIRST Vakfı yaklaşık tam emin değilim ama 32 yıl ya da 33. yılı oldu bu yıl. 33 yıl önce kurulmuş bir vakıf. Dean Kamen bir mucit, Segway'lerin mucidi. Belki sizler daha doğmadan önce televizyonlarda haberler çıkmıştı. İşte iki tekerlek üzerinde yürüyen araçlar konusu bahsedilmişti. O zaman ben duymuştum ismini. Şimdi bu zamanki olduğu kadar bu gyrolara, bu tip kontrol sistemlerine bu kadar hızlı ulaşılamayan bir dönem için yani zamanın ötesinde bir buluştu baktığınız zaman. İki tekerlek üzerinde seyahat. Bu Dean Kamen'ın kurmuş olduğu bir vakıf aslına bakarsanız. Çocukların, gençlerin, hatta günümüzde artık 30 yılın sonunda hemen hemen her yaştan gencin bilim teknoloji alanında hazırlık yapmalarına, gelecek kariyerlerine hazırlık yapmalarına sağlayan, destek olan bir vakıf. First Robotics Competition ise
Kısacası FRC kullanacağımız olan. Liselilerin kendi arasında eski kurala göre 6 hafta, şimdi yaklaşık 8 veya 10 hafta arasında bir tarihte robotlarını yapıp yarıştırdıkları birbiriyle. Bunları yaparken bazı etik değerlere dikkat ettikleri, bazı temel değerlere dikkat ettikleri, bu alanda da ödüller kazanmaya çalıştıkları, sadece robottan sınırlı olmayan, bunun dışında kendi içerisinde bazı sosyal sorumluluk çalışmalarını barındıran, öğrencilerin kendini geliştirdiği bir program aslında. Burada öğrenciler mini bir şirket simülasyonunda gibi görev alıyorlar. FRC baktığınız zaman en zorlu mühendislik deneyimi yaşayabilecekleri çocukların en zorlu eğlence diye bakabilirsiniz. Etkinlik öncesi uzun aylar süren hazırlık çalışmaları, aylar süren etkinlikler, sadece bir robot yarışması değil bu FRC. FRC takımı içerisinde çocuklar grafik tasarımcısı da yer bulabiliyor. Sadece iş planları üzerine çalışan ya da sadece sponsorluk üzerine çalışanlar da burada bir rol kendine yaratabiliyor. Dolayısıyla FRC aslında en kapsamlı bir robot etkinliği diye düşünebilirsiniz okullarda gerçekleştirilen. Tabii okul dışında da gerçekleştirilen bir etkinlik. Özellikle listeli öğrenciler için ana kilit eleman olarak bulunmasa bile en azından tatması gereken bir olay. Neyin ne olduğunu bilmesi gereken bir olay. Çünkü burada öğrenciler aslında özbenliğini fark ediyorlar. Kendilerinin gelişimlerine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Hiçbir şey öğrenmeseler bile çok ciddi arkadaşlıklar ediniyorlar. Sosyal olarak kendilerini geliştiriyorlar yani. FRC kendi mottasında olduğu gibi özellikle liseli gençlerin yönsel ilgilerini belirlemede, mühendislik disiplinlerini deneyimlemede ve STEM eğitiminin çıktısını göstermede dünyadaki benim için bir numaralı organizasyon. Robotikten bahsediyorsak Robotik Şampiyonlar Ligi diyebilirim FRC için. Çünkü bir yanda mühendislik disiplinlerini deneyimlerken diğer yanda finansal strateji oluşturmak, ilham veren liderlerle buluşmak ve kendinizi bu yönde yönsel ilginizi belirliyor olmak bir genç için muazzam bir şey olsa gerek. Bunu lisede yapıyor olmak bence de en anlamlısı. O yüzden bir genç mühendis olmak istiyorsa ya da bunu denemek istiyorsa ve yönsel ilgisinin hangi disipline yakın olduğunu merak ediyorsa ve bunun sonunda mühendis olmaya ya da olmamaya karar veriyorsa çok büyük bir zenginlik. FRC de bu imkanı sunduğu için benim için kazanımı çok dolu bir organizasyon. FRC bir yarışma ki yani iyi insanlar yaratıyor bana sorarsa. Baştan yarışma olarak tasarlandı ama eğlenceli bir şey. Yani işbirliği dolu bir yarışma. Bir topluluk yaratıyor ki insanlar hep beraber yükseltmeye çalışıyorlar. Yani birbirimize basarak yükseltmiyoruz. Hepimiz beraber yükseltiyoruz. Hem de yani dünya geliştiriyoruz beraber. Hem de hepimiz kendi şeyler odaklıyoruz biraz yani. Ben mekanikçiyim, ben mekanik öğreniyorum. Ben PR'ciyim, ben grafik tasarıyorum vesaire. Ama sonra da beraber biz sosyal projeler yapıyoruz da topluluğumuzu geliştiriyoruz ya da bizden daha gençlere edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Hepimiz birbirine yardım ediyoruz. O da çok iyi bir şey. Tabii. FRC aslında Türkiye'de ve dünyada lise öğrencilerine sistemi yaymak için bir kuruluş aslında. Bunu da her sene belirli bir yarışma teması belirleyerek çocuklara bunu eğlenceli bir şekilde öğreterek yansıtmayı amaçlayan bir platform aslında. Yarışmalar her takım için ocağın ilk haftasında sezon temasının açıklanmasıyla başlıyor. Sezon temasının açıklanmasının ardından her takımı aşağı yukarı 8 haftalık bir süreç bekliyor. Bu 8 haftada ilk olarak robot stratejisine karar veriyorlar. Karar verdikleri stratejiye göre de bir robot tasarımı ortaya koyuyorlar ilk haftalarda. Ardından da üretim süreci geliyor. Robotun üretimini yaptıktan sonra elektroniğine geçiyorlar. Robotun iskeletini ve elektronik komponentlerini tamamıyla hayata geçirmiş oluyorlar. Son olarak da robotun yazılımını tamamlıyorlar ve test aşamasına geçiyorlar. Bu 8 haftalık sürecin ardından da bölgesel etkinlikler geliyor her takım için. Bölgesel etkinliklerde aşağı yukarı 50 civarı takım yarışıyor ve bu takımlardan her biri çeşitli ödülleri oynuyor. Bu ödüllerden bazıları da size Houston'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'na katılma, orada ülkenizi, okulunuzu, takımınızı temsil etme hakkı kazandırıyor.
Houston'da gerçekleşen şampiyonada 600'den fazla takım bulunuyor. Çeşitli ülkelerden ve herkes aslında oraya çok güzel robotlarla, çok güzel projelerle geliyor. 6 tane sahayı yan yana kuruyorlar genellikle ve inanılmaz bir atmosfer oluyor. Hani gerçekten kendinizin hani robotiğin dünya şampiyonasında gibi hissediyorsunuz. İnanılmaz robotlar izliyorsunuz. Çok eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Çok farklı kültürlerden ve unutulmaz bir deneyim oluyor herkes için. Şampiyon ortamı aslında bizim için çok önemli bir yer. Çünkü 8 aylık bir build season sürecinin aslında emeklerini, karşılığını aldığımız bir ortam. Bu yüzden öncelikle gitmek ve katılmak zaten bizim için çok mutluluk verici. Bunun dışında direkt Türkiye'yi de temsil etmemiz de aslında bizim için önemli bir şey orada. Örnek vermem gerekirse Amerika'ya gittiğimiz zaman hep beraber İstiklal Marşı'nı okuduk ve bu çok gurur verici bir andı bizim için. Hani sadece bir ödül kazanmak olarak değil de oraya gidip ülkemizi temsil etmek, belki yabancıların Türkler hakkında olan ön yargılarını kırmak bizim için yeterli bir sebep. Ve bunun dışında yurt dışına giderek de kendimizi geliştiriyoruz. Farklı bir ortam görüyoruz. Ve bu ortamda da Türkiye'yi temsil etmek bizim için her şeyden önemli. Dışarıdan bakıldığında FRC ve genel olarak robotik yarışmaları hani sadece robotlardan ibaret robot savaşlarına benzetilebilir. Fakat aslında gerçek bundan çok uzakta. FRC'de öğrenciler sadece robot yapmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda birçok sosyal etkinlikte bulunuyorlar. Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyorlar. Sunumlar yapıyorlar, sponsorlar buluyorlar. Çok fazla insanla iletişime geçiyorlar. Ve gerçekten sosyal alanda kendilerini çok ileri taşıyorlar. Hani robot yapmanın yanında bunları yapabilmek bir yarışmada bence gerçekten çok büyük bir fırsat. Hani sizin bu alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz çok fazla alan yok aslında. Hani çok fazla fırsat yok önünüzde. FRC hani insanların gerçekten robotlarla uğraşırken aynı zamanda bu alanlarda deneyim kazanmalarını, onlara bu becerilerini geliştirme fırsatı sunmasıyla bence gerçekten çok büyük bir başarı yakalıyor. Öğrenciler burada kazandıkları becerilerle gelecekte mühendislikle uğraşmasalar bile kariyerlerinde çok büyük başarılara imza atma fırsatı yakalıyorlar. Hani burada konuşmayı öğreniyorlar, kendilerini ifade edebilmeyi öğreniyorlar ve bu hayatınızın her noktasında aslında işinize yarayacak bir beceri. Bunu FRC ile kazanmak, eğlenerek öğrenmek de bence çok güzel bir fırsat. First'te edindiğimiz tecrübeler, tanıştığımız insanlar, aynı zamanda duyarlı profesyonellik dediğimiz iş tutumu diyeyim, kültürü diyeyim. Benim için First, yani More Than Robot'tan kastı bu. Yani yaptığımız şey körü körüne bir robot yapıp ben seni yendim, sen beni yendinden çok süreçte edindiğimiz tecrübeler, insanlarla ilişkilerimiz, aynı zamanda kendimize kattıklarımız. Bence bu geniş bir yelpaze oluyor More Than Robot için. Şöyle, benim takımdan çok sevdiğim bir sloganımız var. Hatta geçen seneki sweatshirtlerimizin arkasına da yazmıştık. We don't build robots, we build people diye. Bu aslında kendini geliştirmek için çok güzel bir yer. Çünkü ben ilk girdiğimde sadece PR'da çalışıyorum gibi düşünmüştüm. Ama hem mekanik öğrendim, hem elektronikte biraz öğrendim, hem PR'da geliştirdim, insan ilişkilerimi geliştirdim. Ve bu aslında First'ün yapmak istediği şey de biraz daha gidiyor ve dünyayı değiştirin diyorlar. Bu mesela impact için geçerli olabilir ya da işte projeler için. Diyorlar ki size bu sadece bir robot yarışması değil, bu sadece biz hani kendimiz baştan bir robot yaratmıyoruz. Bir de üstüne dünyaya nasıl yardım edebiliriz diye düşünüyoruz ve aslında çok da katkımız oluyor. First'ın birçok değeri var. Bu değerlerden bence en önemlilerinden biri de duyarlı profesyonellik. Duyarlı profesyonellik sizin rekabet içerisindeyken aynı zamanda kardeşliği ve yardımlaşmayı teşvik etmeniz, bu davranışlarda bulunmanız demektir. First'ı eşsiz kılan değerlerden biri bu duyarlı profesyonellik. Yarışmalara gittiğinizde bunu rahatça gözlemleyebilirsiniz. Hani birçok insan gidip hani takımı ayırt etmeksizin, rakipleri olması umurlarında olmadan gidip insanların robotuna yardım ediyorlar. Onlara yedek parça sağlıyorlar. Herhangi bir sorunlarında yanında bulunuyorlar ve onlara destek oluyorlar. Ya bu diğer spor dallarından, diğer robotik yarışmalarından farklı bir şey. Hani kesinlikle sadece First'e özel bir şey bence bu. Ve hani gerçekten bu sadece sizin yardımlaşmayı sağlamanız değil, aynı zamanda birçok insanla tanışmanızı, birçok arkadaşlık kurmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bence gerçekten yarışmanın en güzel yanlarından biri de duyarlı profesyonellik.
özellikle dijital dönüşüm sonrası, öncesi diyeyim, dijital dönüşüm öncesi beden ve kas gücüne dayalı mesleklerin etkin olduğu bir mühendislikten bahsedebilirdik. Ama dijital dönüşüm sonrası tamamen düşünme becerilerinin dünyaya katkı sağladığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu mühendisliğe katkı sağladığı bir dünyadan bahsediyoruz. Eğer böyleyse kadınların da teknolojideki yeri, düşünme becerilerini aktif kullanarak erkekler kadar olmalı. Dolayısıyla First Foundation ve FRC ya da FTC First Lego League'de kız çocuklarının, kadınların teknolojiye erişimi konusunda özel çalışma yapma gerekliliği oluyor. Ve ben uluslararası tecrübelerimde en çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi sizin takımlarınızda neden bu kadar az kız öğrenci var sorusuyla çok sık karşılaştım. O yüzden de mentörlük yaptığım ya da danışmanlığını yaptığım takımlarda mutlaka kız öğrencilerin pozitif ayrımcılık yapılması konusunda da çalışmalarımız oluyor. Like a Girl de bunun için iyi bir fırsat oluyor, bize ilham veriyor bu çalışmaları yapmamıza. Bilim ve teknoloji alanında aslında hala bir cinsiyet eşitsizliği var diyebiliriz. Ben de özellikle mühendislik alanında bir kadın olarak sesimizi duyurmak biraz zor diyebilirim. Bu şekilde aslında First bize kendimizi göstermek için çok iyi bir imkan sunuyor. Ve bu hashtag de aslında bizim yalnız olmadığımızın bir göstergesi. Bu şekilde bilim ve teknoloji alanında da aslında bizim de çok değerli olduğumuzu kanıtlamış oluyoruz. İlk teknisyen olarak maç sahasına çıktığım anı unutamıyorum. Robotu taşıyanlardan biri ben. 2 kişi robotun 2 ucundan taşıyarak robotu başlangıç pozisyonuna taşımıştık. Ve bu süre boyunca çok destek gördüm. Çünkü bir kız olarak robotu taşımamı kimse benden beklemiyordu. Ve ben bunu yapmayı çok istedim. Ve bunun gerçekten çok destek gördüm. Özellikle takım arkadaşlarımdan beni motive eden bir sürü güzel söz söylendi. Ve FRC ruhunu dibime kadar kemiklerimde hissettim. Fikret Yüksel Vakfı dedem tarafından kurulmuş. Türkiye'ye eğitim destek vermek amaçlı. Dedem Darüşşafaka'dan mezun oldu. O da Darüşşafaka'dan sonra İTÜ'ye gitti. Sonra MIT ve Harvard'a gitti. Yani iyi bir hayat yaşadı kendisi. Yani iyi ekonomik bir seviyeye geldi. Ama her zaman eğitimi çok minnettar duydu. Yani çünkü anladı ki eğitim ona kattığı şeyler, onun için eğitim çok önemliydi. O yüzden vakıf kuruldu. Türkiye'ye daha fazla çocuk iyi bir eğitim fırsat vermek için. 10 sene gibi sadece Darüşşafaka bağış yaptık. Çünkü yani zaten dedemin mezun olduğu okul, onlar da önemli işler yapıyorlar. Ben lisedeyken bir FRC takımdaydım. Benim için çok eğlenceliydi. O süreçteyken ailem, velilerim merak etti yani. Bu ne? Niye çocuğum eve gelmiyor? Yani 7, 8, 9 okuldan dönüyor. Niye bu kadar okulda kalıyor vesaire çok merak ettiler. Onlar dedi ki tamam biz en az yarışmaya gidip görelim oğlumuz ne yapıyor. Onlar yarışmaya geldi ve hayran kaldılar. Yani çocuklar eğleniyor gördüler. Hem de yani normal çocuğun boş yapacağı işlerde değil. Fen, bilim, teknoloji kutluyorlardı. Öyle bir şekilde yani zaman iyi değerlendiriyor, güzel makineler yaratıyorken yine de inanılmaz eğlenceli oluyor da onlar çok etkilendi. Ve o zaman da dediğim gibi sadece Darüşşafaka bağış yapıyorduk. Onlar 1-2 yıl yarışma gördü. Sonra dedi ki tamam Darüşşafaka bağışımız FRC takımı kurulmak için yönlendireceğiz. Yani bu kadar para veriyoruz ama bu noktadan sonra sadece FRC takımı için kullanacaksınız. Çünkü biz bu program görüyoruz, çok seviyoruz ve
Darüşşafaka'daki çocuklar da benim oğlum da aynı fırsat olması lazım. Öyle takım kurmaya karar verdik. Biz dedik onlara bir kız, bir erkek, bir öğretmen gönder bizi. Amerika'ya gönder. Biz FRC ve FTC bakarız. Siz hangisi daha yapılabilir diye düşünüyorsunuz. O programdan devam ederiz. Onlar tabii ki FRC seçtiler. Çok daha görünüş de çok daha havalı oluyor. Aslında ikisi de neredeyse aynı etkisi oluyor ama FRC dıştan çok daha eğlenceli görünüyor. O yüzden FRC seçtiler. Öyle 29.05 başladık. Ben biraz daha eskiye gidebilirim. Çünkü ben ilk başta FRC ile tanışmadım. Ben ilk başta First Lego League ile tanıştım. Darüşşafaka'da okuyordum. Yani 2001'de Darüşşafaka'ya başladım. 2003-2004 civarında okulumun duvarında bir poster vardı. Şey diyordu. Kendi robotunu yapmak ister misin? Şimdi küçük bir çocuk için duvarda yazıyor ve o zaman şimdi her yerde robot kelimesini duyuyorsunuz ama o zaman robot çok da duyulan bir şey değildi. Robot ne? Nasıl yapıyoruz? O zaman koşa koşa küçük bir çocuk fen bölümüne gitmiştim. Ben kendi robotumu yapacağım, nasıl yapacağım diye. O zaman Koç Üniversitesi işbirlikleriyle hafta sonları Lego robot çalışması yapmaya gidiyordum. Paniket Daçka diye bir Lego takımı kurduk ama onda ilk adı Kulego'ydu. Yani Koç Üniversitesi Lego takımı işte, yani o kadar basit bir şey. Koç Üniversitesi'ne hafta sonları giden 3-5 öğrenciydik. Yine Darüşşafaka mezunu bir abimiz orada takım kurmuştu. FLL'e katıldıktan sonra 2008'e kadar FLL turnuvalarında yarışmacı oldum, mentorluk yaptım. 2008 yılındaysa Birchard ailesiyle tanıştım. Yani onlar Darüşşafaka'ya bağış yapan bir aile. Fikret Yüksel'in torunu ve kızı Suzan. Onlar diyorlar ki ya biz Darüşşafaka'ya sürekli bağış yapıyoruz ama bu bağışlar nereye gidiyor bir görelim. Okula geldikleri ziyaret sonrasında onlar diyorlar siz Lego'ya robot yapıyorsunuz ama bunun bir de büyüğü var. Yani onu yapmak ister misiniz? Onlar sağ olsun beni FRC ile tanıştırdılar ve o zaman FTC ve FRC'yi izlemek için Amerika'ya davet ettiler. Programı izledim. Biz FRC yapmayı tercih ettik ve 2008'de FRC'yi yapmaya başladık. Yani ilk takımı kurduk. O günden bugüne kadar da yani hem yarışmacı oldum hem mentorluk yaptım. Bir takım başladığında burada elimden gelen desteği onlara verdim. Sonrasında yine Fikret Yüksel Vakfı'nın Türkiye'de kurulması ve programın burada yaygınlaşması üzerine o zaman Suzan Hanım sordu yani bu programı Türkiye'de başlatmak ister misin? Ben dedim evet isterim, neden istemeyeyim. Böyle bir hayalle başladık ve şimdi işte 100'ün üzerinde takımla bu isteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ben eskiden FLL'ciydim. Ortaokulda uzun bir süre FLL yaptıktan sonra liseye geldim. Dedik ki hani biz bunu artık bir seviye attırmamız gerekiyor. Ama ondan sonra başka bir kulübe katıldım. Ben biraz orada kenarda askıda kaldı benim first ilişkim. Ama ardından 3 arkadaş dedik ki ya biz böyle bir şey kurcalayıp, bozup, işte yapıp ondan sonra bunun içine öğrendiklerimizi katmak istiyoruz. Dedik ki biz ilk başta bahçeli evlerde atölye tutalım. Dedik kafayı mı yedin? Çünkü bahçeli evlerde bunun işin kirası var, biz öğrenciyiz, bunu karşılayamayız. Sonra dedik ki benim aklıma geldi. FRC diye bir şey vardı. Biz bunu okula hani gerçekten bir program hazırlayıp sunalım. Öyle de oldu. 2020 senesinde bu pandemi süresi bizim için biraz avantaj oldu bu konuda. Çünkü bayağı bir araya gelip bir sürü kez bunun üzerinde plan yaptık. İşte iş planımızı yaptık, sponsorlarımızı bulduk, takım arkadaşlarımızı bulduk ve okulumuza gerçekten temeli oturulmuş bir aslında sadece FRC değil, bir STEM kültürü yerleştirmek istedik. Bunun için de atölyemizi kurduk ve ilk katıldığımız yarışmada FRC oldu. İlk yıllarda özellikle 1. ve 2. yılımızda baktığınız zaman kimse bir şey anlamıyordu. Yani ne yapıyor bunlar? Gecenin sabahına kadar oturuyorlar, çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Deli bunlar. İşleri güçleri yok, bunlarla uğraşıyorlar gibi yaklaşıyorlardı ilk başlarda baktığınız zaman. Çünkü gerçekten insanüstü bir çaba sarf ediyordu öğrenciler de, öğretmenlerimiz de, mentorlarımız da. Çünkü sabahtan akşama kadar her şeyi yeni öğreniyorsunuz. Ben elektronik öğretmeniyim ama elime ilk defa gelmiş o elektronik komponentler. Ben de yeni öğreniyorum, yazılımcı da yeni öğreniyor. Herkes yeni öğreniyor. Dolayısıyla çok emek vermen gerekiyor. Çok uzun vakitler geçiriyorduk. İlk 2 yılda biraz böyle bakıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Ne işleri var? Falan. Ama 3. 4. yılda artık mezunlarımızın da geldiği noktalar ve mezunların da katkıları vermeleriyle beraber okuldaki öğretmen arkadaşlar da, öğrenciler de anladılar. Ve
ilerleyen zamanlarda şunları yaşadık. Hani sırf bu takıma katılmak için okula kayıt olmaya çalışan öğrencileri görmeye başladık. Tabii ki bizim okul şu anda 1600-1700 kişilik bir okul. 1700'ün 1700'ü de bu takıma kalmak istiyor diyemem. Çünkü biz zaten sadece gerçekten bu işi yapmak isteyenlerin katılmasını sağlayacak şekilde bir eleme çalışması yapıyoruz takımımızda. Ama artık bir marka olmuş, Şişli ilçesi genelinde bilinen, yani okulumuzun adıyla beraber aynı zamanda robot takımımızın adı da biliniyor baktığınız zaman. Dolayısıyla okula da büyük katkılar sağlayan, yani şöyle örnek verebilirim. Mesela Covid döneminde okullar kapandığı zaman işte okulların tabii ki masrafları devam ediyor. Mesela bizim robot takımımızın yapmış olduğu sponsorluk çalışmaları sonucunda Covid döneminde okulumuzun eli çok rahatlamıştır. Dolayısıyla bu faydayı gören okullarla birlikleri, öğrenciler, öğretmenler, mentorlar ya da işte veliler de tabii ki bakış açıları çok değişti. Çok değerli olduğunu anladılar. Artık daha rahat, örnek veriyorum, bir matkaba ihtiyacımız var. Herhangi bir atölyeye gidip benim robot takımı öğrencilerim tanındıkları için güvenilir bir şekilde çocuğa matkabı öğretmeni teslim edebiliyor. Yani ilk yılımızda sen kimsin? Bu nedir? Ne alaka? Diye yaklaşımlar varken artık alın dükkan sizin modunda. Yeter ki bir şeyler yapın. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yaptıklarınızın sonuçları da çok güzel. Biz de buna destek olmak istiyoruz'a döndü. 8 yılın sonunda gelmiş olduğumuz noktada hani okul içerisindeki imkanlardan bu robot takımı çok rahat faydalanabilir hale geldi diyebilirim. Aslında öğrencinin en çok deneyim kazandığı yer yarışma değil, yarışma öncesi oluyor. Yarışma öncesinde öğrencilerin şu şekilde kazandığı bir deneyim oluyor. Bir şey planlamasını öğreniyorlar. Artık hangi departmanda bulunduklarına göre. Halkla ilişkiler departmanındalarsa bir organizasyonu yapmayı öğreniyorlar. Bir ekibi yönetmeyi öğreniyorlar. Bir ekibin finansmanını sağlamayı öğreniyorlar. Yani hayatın o kadar basit bir şey olmadığını öğreniyor aslında. Ortaya sonuç olarak bir robot çıkarılmak isteniyor. Bu robot çıkarılırken yaklaşık 20-30 tane insan farklı görevlere bürünüp burada kimisi bunun işin finansıyla ilgileniyor, kimisi tanıtımıyla ilgileniyor, kimisi elektroniğiyle ilgileniyor, kimisi çizimiyle, kimisi üretimiyle ilgileniyor. Ama hepsinin nihai bir amacı oluyor burada. Robotu ortaya çıkarmak. Burada öğrenci şunu öğreniyor ilk olarak. Yapmak istediğin bir şey varsa ilk olarak emek göstermen lazım öğreniyor. Bir olayda emek göstermesi gerektiğini, planlı olması gerektiğini, bir düzen içerisinde olması gerektiğini, bir olayda bir süreçte her aşamanın önemli olduğunu, sonrasında daha somut şeyleri konuşmak gerekirse de mühendislik alanında öğreneceği, çok net bir şekilde öğreneceği şeyleri başlangıç seviyesinde burada öğreniyorsun. İlk olarak herhangi düşündüğün bir parçanın gerçekte olup olamayacağını fark ediyorsun. Düşündüğün bir parçanın mesela öğrenci daha lise aşamasındayken malzemenin ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ediyor. Üretebileceği metotları öğreniyor. Ben üniversiteye geçtiğim zaman ilk aldığım derslerden biri üretim dersiydi ve sınıfta CNC freze denildiği zaman ki hani bahsettiğim yer Türkiye'de derece yapmış ender öğrencilerin bulunduğu bir sınıf, topluluk. CNC freze, CNC lazer denildiği zaman sadece tahtaya bakıp neler olduğunu anlamaya çalışan ve sanki dünya yeniden keşfediliyormuş, uzay mekiği görülmüş gibi davranan insanlar vardı. İlk olarak bu insanlardan farklı bir noktaya geliyor. Bu takımda CAD yapan öğrenci, bu yarışmada CAD yapan ve herhangi bir üretim aşamasında bulunan öğrenci. Kendi hayal ettiği parçayı tasarlamasını öğreniyor. Aklındaki parçayı gerçek hayata dönüştürmesini öğreniyor. Yazılım ekibindeki öğrencilerin şu an öğrendiği kontrolcüler, şu an kontrol otomasyon mühendisliğinde 3 veya 4. sınıf derslerinde öğretilen konular oluyor aslında. Ve bu çocuklar bunları daha 15-16 yaşındayken öğreniyorlar. Ondan dolayı bu kadar değerli bilgilerle beraber üniversiteye girdiği zaman aslında öğrenci kendisine 2, 3, belki de 5-0 öne atmış oluyor. Onun dışında sosyalliği öğreniyorlar. PR'dalarsa halk karşısında, topluluk karşısında konuşmayı öğreniyorlar. Şu an burada aslında benim bu röportajda bulunmam bile en büyük kanıt buna. Ben 9. sınıftayken, 10. sınıftayken FRS'ye başlamadan önce değil bir kamera karşısında konuşmak, herhangi bir insan karşısında bile bu şekilde rahat konuşamazsın. Teknik beceriler çok fazla FRC içinde ama FRC içinde de özgüven ve sosyal beceriler çok geliştiriyor. Yani asıl kendim için öyle geliştirdim en çok o yönde yani. FRC'den önce 1000 kişi onunla konuşacak biri değildim. Ama şimdi yılda birkaç kere onu yapıyorum. Tabii demin de anlattığımız gibi FRC'de çok farklı departmanlar oluşabiliyor takım içerisinde. Dolayısıyla örneklerle aktarabilirim. Mesela benim takımımdan sadece sosyal medya ve PR ile ilgilenen çocuğum vardı. Şimdi bir ajans sahibi oldu mesela. Yani bu çocuk normalde büro makineleri okudu. Pano monitörlüğü okudu. Yani pano tasarımı, panoların dizaynı, tasarımı, montajı üzerine eğitimini aldı.
Ama robot yarışmasında keşfettiği yeteneği ya da istek alanı doğrultusunda işte ajanslarda çalışmaya başladı ve ajans sahibine kadar olabildi. Keza bunun gibi bizim meslek liselerinin mühendislik yerleşimleri çok düşük. Çünkü üniversite sınav puanları biraz düşük. Çocukların eğitimleri ona göre düzgün üniversiteye hazırlık yapacak kültür dersleri sayıları çok az. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Meslek liselerinde teknisyenlik, teknikerlik civarında yönlendirmeye çalışıyoruz eğitim içeriği olarak. Ama FRC kapsamında tanışmış olduğu mühendislikle diğer arkadaşlarından etkilenmesiyle beraber kasıp kendini daha çok kültür derslerini, üniversite sınavına yönelik hazırlıklarını tamamlayıp bilgisayar mühendisi olan öğrencilerim var. Elektronik mühendisliğine yönlenenler var. Makine mühendisliğine yönlenen öğrencilerim var. Ve buralara o kadar zorluklara rağmen başarıp, atanıp, mezun olup bu mesleğe başlayan çocuklar var. Yani FRC deneyimi yaşamasaydı bu çocuklar o meslekleri tanımlayamayacaklardı. İçeriklerini, şimdi mesleki gelişim derslerinde anlatıyoruz meslekleri. O bunu yapar, doktor bunu yapar, bir sürü şey anlatıyoruz ama gerçekten deneyimlemekle anlatmak farklı oluyor. FRC aslında bunu deneyimleyebilecekleri bir ortam sunuyor gençlerimize. Özellikle ben yine ülkemizden örnek vererek bahsedeyim. Türkiye'de bir sınav puanı sonrası meslek seçimi gibi çok yanlış ama çok yaygın bir uygulama var. Yani YKS'ye giriyorsam YKS'den aldığım skor benim neler yapmak istediğimi belirliyor ki bu çok yanlış. Bir FRC öğrencisi oysa ki mühendislik disiplinlerini lisede deneyimler. Mühendis olup olmamaya burada karar verir. Mühendis olmamaya karar vermesi de çok değerli bir şeydir. Belki burada ekonomide çok iyi olacağını ya da finans yönetiminde ya da iletişimde çok iyi olacağını fark etmiştir. Eğer mühendis olacaksa da yönsel ilgisinin hangi disipline yakın olduğunu öğrenir ve ona göre bir akademik planlama yapabilir. O yüzden bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Dünyada da High School Engineering kavramı bunun için var. Türkiye'de de ismi bu değil ama FRC'de yaptığımız çalışmalar aslında bizim mühendisliği deneyimleme çalışmalarımız. Şimdi lisedeyken evet böyle şeyler uğraştık. Hani bazı özellikle pandemiye denk gelmemizden dolayı çok dışarı çıkma imkanımız yoktu ama yine de hani buradaki ekip olarak dedik olduğumuz işte mühendislik, işte bir takım yürütme, takım çalışması. Üniversiteye geçtiğiniz zaman hem kendi takımınızdaki kaynakları bir mezun olarak kullanma imkanımız var bizim takımda. Hem de orada edindiğiniz tecrübe, üretim yetenekleri, araştırma yetenekleri bunlar gerçekten sizi 2-3 adım öne sokuyor. Mesela bir laboratuvar projesi yapacağınız zaman o projeyi nasıl geliştireceğinizi zaten daha önce bir robot yaptığınız için veya bir PR projesi yürüttüğünüz için o projeye nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuz. Onun için hem zaman programlamanız konusunda hem de projeyi geliştirme yeteneği konusunda çok şey katıyor First size. Bir de ekstra olarak şunu ekleyeceğim. Bir Instagram postumda da bahsetmiştim bunda. Yani First'ün kazandığı en büyük şey de hata yapmayı göstermek. Çünkü tamam belki birkaç $100'lük ekipmanla çalışıyoruz burada. Hani heba etmesi her zaman kolay olmuyor özellikle Türkiye'de olduğumuz için ama bir hata yaptığınız zaman gerçek hayatta bir üniversitede mesela üniversitede hata yaptınız veya bir şey yaptınız. Bir FRC yarışmasında yaptığınız hatadan daha fazla sonucu olabiliyor ama bir FRC sürecinde hani FRC süreci sadece bu 2-3 aylık yarışma süreci değil, off season'ı da var bunun. Bu süreçte yaptığınız hatalar, aldığınız riskler, ben şöyle fantastik fikri denemek istiyorum, şöyle bir proje geliştirmek istiyorum dediğiniz durumlarda mesela bir öğrenci bunları yaptığı zaman bunun geri dönüşünü alıyor. Ben burada bu hatayı yaptım, bir dahaki projemde bunu yapmayayım. Veya burada bunu tecrübe ettim, bir dahaki projemde buna böyle yaklaşayım gibi bakış açıları kazanıyor insan ve bunlar çok önemli bence. Türkiye'de FRC ortamı olarak baktığınızda aslında çoğu takım birbiriyle çok iyi bir şekilde dayanışma içerisinde. Buna örnek olarak bizim yaşadığımız olaylardan biri o. Mesela geçen sene kaza geçirdiğimizde bütün takımlar bize yardım etmek için ellerindeki şeyleri bizimle paylaşmışlardı. Onun dışında WhatsApp gruplarında herkes istediği soruyu sorup anında cevap alabilmesi de bu topluluğun özelliklerinden biri. Geçen sene biz tam yarışmaya giderken bir otobüs kazası oldu. Aslında bu kaza yani aramızda çok büyük şey yapmadı. Hani evet robotta sıkıntı çıktı. Yarışmada bizi geriye attı mı attı. Ama ona rağmen sürekli bir samimiyet vardı aramızda. Hepimiz gülüyorduk, eğleniyorduk dinlenme testinde beklerken. Bir birliktelik vardı aramızda. Bu bence çok güzel bir şey. Ne kadar kötü bir deneyim olsa da bende çok güzel bir anı bıraktı. Aynı zamanda takımlar bize çok yardımcı oldu bu süreç içinde. Herhangi bir parçamız kırıldığında, bozulduğunda bize çok yardımcı oldular.
O açıdan da tüm FRC içinde de benim açımdan çok güzel bir anı oldu. Bir birliktelik sağlandı. Bana sorarsanız kesinlikle deli işi yapıyoruz. 8 haftada robot yapmak yani hem çok zor bir şey zaman anlamında hem de stresli bir şey. Çünkü 8 haftada yetişmesi lazım. Bunun dışında yani çok büyük bir zaman gerektiriyor. Ve bu işe yeterince zamanı takım olarak harcamazsanız o zaman gerçekten bir şey başaramazsınız. Bundan dolayı kesinlikle bu işi sevmeden yapılabileceğini düşünmüyorum. Ve sevince de çok güzel bir hal alıyor ve gerçekten de belki de yapabileceğiniz en güzel aktivite haline geliyor. Bütün bu anlattıklarımız FRC'yi ve FIRST'ü çok güzel özetlese de aslında hiç anlatılmayan bir kısmı da var FRC'nin. FRC sizin kim olduğunuzu değiştiriyor, sizin hayata bakış açınızı değiştiriyor. Edindiğiniz arkadaşlıklar, hayat boyu süren arkadaşlıklar ve edindiğiniz anılar, bir ömür unutamayacağınız anılar. FRC'nin bu kısmını anlatmayı istesek de bence kimse gerçek anlamda anlatamaz. Gerçekten yaşamanız gerekiyor. Hani bir yarışmaya ziyaretçi olarak gelip görseniz bile o atmosferi bir kez tattıktan sonra ben bırakabileceğinizi düşünmüyorum. FRC hiçbir yerde benzerini bulamayacağınız, tutkuyla yaptığınız ve hayatınıza anlam katan bir yarışma. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets.